Evet arkadaşlar, şöyle bir yat limanı var. Burada tam yemek yediğimiz yerin yan tarafı. Şurada yemek yediğimiz yer şu tarafta. Şöyle göstereyim. Şurası. Burada şöyle I Love Kos yazısı var. Burada fotoğraf falan çektirmek isterseniz burası gayet güzel. Haberiniz olsun. Şöyle gün batımına karşı. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey de var. Bunu da söyleyeyim. Burada bisiklet çok yaygın. Kos Adası'nda böyle yolun kenarları bisiklet yolu. Yani yürürken falan dikkat edin. Bisiklet yoluna girmeyin. Biz bir iki sefer girdik farkına varmadan. Çok fazla var bisiklete binen, haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, şimdi göstereyim. Şöyle bir canlı müzik başladı. Burada şöyle Yunan salatası böyle geldi. Gayet güzel. Patates kızartması istemiştik. Cacık ve 2 tane çupra söyledik. Çupralar böyle geldi. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Hanımefendi ayıklıyor direkt. Türkiye, kameraya bakar mısın? Bak. Orada kamera. Bak kameraya bak. Bakıyorum kameraya. Tamam mı? Hadi bakalım. Allah isteyen herkese daha güzelini versin inşallah. Ne diyeyim? Evet Eminem. Müzik hakkında yorumların nedir? Bence çok güzel, ben çok beğendim. Valla. Hatta Evet. Instagram'da da paylaştım şimdi. Bence 5 yıldız. Çünkü hiçbir yerde böyle balığımızı falan temizlemediler. Arkadaşın ismi Mary'ymiş. Sağ olsun, bayağı ilgili. Gördüğün gibi şu anda her şeye kadar uğraşıyor, yani çıkarıyor. Burayı ben şans eseri, daha doğrusu tabii ki şans eseri değil de şöyle göstereyim kendimi. Burayı ben Google Earth'te gelmeden önce biraz araştırma yaparım her zaman her yerde. Limanın öteki tarafında daha doğrusu 3-4 tane restoran var. Herkes oraları biliyor. Hatta adını unuttum. Birisi B ile başlıyor da birisi yanında da Fish Restaurant diye bir yer var. Çoğu kişi buraları biliyor. Ama oraların ben yorumlarında gördüğüm kadarıyla biraz isim yapmasından dolayı fiyatları yüksek ve lezzet varmış ama fiyatları çok yüksek. Bir de yer bulmak biraz zor oluyormuş. Ben de bundan dolayı farklı yerleri araştırdım. Burası geldi bana çok cazip. Yani canlı müziği. Fiyatları oraya göre de bir tık uygun. Bir de az bir şey içeride Olimpiya diye bir yer vardı yol üstünde. Buraya gelirken sağda, yani bir 50-100 metre geride. Ama burası daha çok hoşumuza gitti. Onun için burayı rezerve ettik. Şimdi lezzetini tadacağız ve ne kadar ödediğimizi de en son kalktıktan sonra daha doğrusu sizlere söyleyeceğiz. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Slow dancing in the burning room. You have a page, Instagram page, or what is? Instagram geziyoruz 35, YouTube geziyoruz. Thank you. 35. Can you write it here? Right, tabii, okay. Okay, you do vlogs, huh? Yeah, YouTube. Huh? YouTube. YouTube, Vlogs. Instagram, Yes. Hello, YouTube. Hello from Kos. Okay, perfect. Bravo, nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? Turkey. Where? İzmir. Where? İzmir. İzmir. Hoş geldiniz komşu. Teşekkürler. Hoşça kalın. Sağ olun. Bye bye. See you. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle hemen söyleyelim. Gelin böyle. Türker gel sen de. Geldik, hadi gel. Evet, çok güzel bir geceydi bizim Evet, için açıkçası. gerçekten. Güzel geçti. Toplamda
İlk baş yediklerimizi hemen söyleyelim. Gördüğünüzde 2 çupra, bir Yunan salatası, bir tane cacık, 2 kola, Bir de patates. 1 patates, evet. Su. 1 büyük su, ondan sonra 1 bira, 1 Mojito. mojito. Evet, hepsine 90 euro para ödedik. Daha doğrusu 90 euro değil de 83 euro tuttu. 7 euro da tip bıraktık. 90 euro verdik. Hani Ama şöyle şunu da söyleyelim. Gerçekten şu anda hani ön yargılarımızı yıktılar. Çok misafirperverlerdi. Sanki böyle kendi evindeymiş gibi hissettirdiler bize. aynen öyle. Sağ Hiçbir olsun sıkıntı tatlı da yaşamadık. ikram ettiler. Büyük boy yani bayağı büyük boy tatlı. Yanı Aynen. sıra şu anda da mesela porsiyonlar hepsi çok büyüktü. Bilmiyorum Yahya tam anlamıyla çektim ama çekti diye hatırlıyorum. Çektim. Porsiyonları kıyaslarsınız siz büyüktü. Gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum. 5 üzerinden 5 diyorum. Aynen öyle. Ben 10 üzerinden 10 diyorum. Tamam o zaman 10 üzerinden 10 diyorum. Yine biz bisiklet yolundan yürüyoruz. Böyle kenara geçeyim. Bisiklet çok aktif kullanıyorlar çünkü. Bak ya Ömer abi yazmış. Yahya ne anlar diyor. Ver ona diyor 8 köşe kasket. Yani burası benim canım Elazığ'ıma tam 1400 kilometre uzaklıkta olan Kos. Ömer abi buradan sana. Evet, bura Kos'ta bulunan caminin içi. Telefonda. Aferin. Şöyle caminin içinden de meydanı çekeyim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Kaç yıldır buradasınız? Ne zamandan beri imamlık yapıyorsunuz? Ben 2,5 aydır buradayım. Batı Trakya'dan Dedeağaç bölgesindenim. Orada doğma büyümeyim. Görev icabı burada bulunmaktayım. Zaman belli mi? 6 ay olarak ifade 6 ay. ederim. 8 aya kadar uzatabilirim. Biraz Anladım. önü açık. Günde 5 vakit sabah ezanını güneşin doğumuna 45 dakika kala ezanı okuyoruz. Yarım saat kala da kâmet getiriyoruz. Öğle vakti bugünlerde 1 çeyrek geçe oluyor. İkindi 5'i 10 geçe. Akşamda değişiyor yani. Katılım var mı 8 hocam? Gelen var mı? Müslüman kesim her var vakit, mı? her vakitte az çok var, bulunuyor. Camimiz Defterdar İbrahim Paşa Camii. 1780 yıllarında inşa edilmiş. Defterdar İbrahim Paşa adına bir camimiz. 1933 yıllarında ciddi bir deprem neticesinde ciddi hasarlar almış, onarılmış. En son 2017 yılında minaresi yıkılmış ve ciddi hasarlar almış bir camiydi. Bir onarıma tabi tutuldu. En son Yunanistan Kültür Bakanlığı Avrupa Fonu olarak 1,5 milyon euroya bu camimizi bu hale getirmiş vaziyetteler. Haziran'ın 12'sinde resmi olarak açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Eyvallah. Allah sağ olun. razı olsun. Eyvallah sağ olun. Çok sağ olun. teşekkür ederiz hocam. Bize de teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Selamlar, Sağ olun. saygılar efendim. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hocayla tanıştık. Sağ olsun İmam Efendi işte ezandan sonra bir tanıştık. İsmi neydi? İsmi Abdullah'mış. Bize yardımcı da oldu yani. Ezan okumasını da çektik. Kanalımızın adını sordu. Kanalımızın adını da söyledik. İnşallah izler.
Buradan izlerse de çok selamlar. Çok teşekkür ediyoruz Sağ tekrardan. olsun, Allah razı olsun. Aynen, Allah razı günah olsun. yazmasın. Ben yan tarafından geçerken normalde öteki taraftan geçecektik. Dedim ki Yahya'ya gel dedim, bu tarafından geçelim dedim. Allah işte yani Evet. gösterecekmiş demek ki. Nasip böyleymiş. Geçerken de şöyle bir şey söyledim. Sorduğumsa annem baban dedim. Döndü bana baktı ve camiye doğru yönelince direkt anladım. Sonra döndüm, dedim ki imam mısınız? Hani Türk müsünüz dedim. Evet dedi, imamım. Sonra sağ olsun davet etti bizi. İşte gördüğünüz gibi de zaten kıyafetler falan giydim. Bizim arkamızdan da bayağı kişi geldi yani Evet, bizim bayağı sayemizde. geldi. Ve yabancılar da geldi. Evet, yabancılar da geldi, ezanı dinlediler. İyi arkadaşlar, böyle devam edelim tekrardan aşağıya doğru. Evet arkadaşlar, bugün adadaki 3. günümüz ve son günümüz. Otelden çıkış yaptık ama valizlerimizi otele bıraktık. Arabayla birkaç yere daha gideceğiz. Oradan sonra merkezi gezeceğiz. Merkezde kilise var, kiliseyi falan gezeceğiz. Kale var. Kaleden sonra bir de tarihi bir ağaç vardı. Anladığım kadarıyla, baktığım kadarıyla daha doğrusu. Oraları falan gezip göstereceğiz sizlere. Sonra arabayı teslim edip valizlerimizi alıp feribota doğru geçeceğiz. Bugünkü süreçte böyle. Şimdi biz hareket edelim artık. Teker teker yerlerimize gitmeye başlayalım. Adanın bu tarafına hiç gitmedik. Adanın batısı oluyor herhalde. Batısını hiç geçmedik. Orada genelde oteller falan var da. Ama hiç yoktan bir oraları da gidip araçla da olsa böyle bir arabayla bir turlamayı düşünüyoruz. Size de göstermeyi istiyoruz. Hava bugün sıcak biraz. Şu anda 33 derece. Saat daha 10.30. Evet, saat 10.49. 10.49 aynen. Yapacak bir şey yok. Biraz terleyeceğiz bugün. Çünkü yayan olarak biraz gezeceğiz. Ya benim amacım açıkçası aracı normal şartlarda ben 3'te vermem lazım. Yani 3'e kadar vaktim var ama biraz erken vereceğim arabayı. Çünkü merkeze de bir yarım saatte olsa hiç yoktan merkeze dolaşmak istiyorum. Yani gündüz vaktiyle. Sizlere göstermek istiyorum. Evet, Eminem kamerayı dışarıya çıkardı. Kale tam karşıdaki yapı gördüğünüz gibi. Burayı da gelip göstermek istiyorum açıkçası. Hani gezelim diyorum. Bisikletler sinyal veriyor. Evet. Dediğim gibi bakabilirsiniz, bisiklet kullanımı çok yaygın. Şimdi limana doğru geçiyoruz. Şu direkt karşıda gördüğünüz yer şu anda limanı. Yani feribot limanı daha doğrusu diyebilirim. Feribota buradan biniyoruz. Buradan iniyoruz. Şimdi sola doğru döneceğiz buradan ya. Direkt ileride sağda olduğu gibi bütün merkez plajları burada. Bu bisikletli insanlar da tahminim çoğu bu plajlara gidiyor. Beachlere daha doğrusu. Burada da beachler var. Buralar genelde yani Costa yemek yiyebileceğiniz yerler yazdığınızda buraları gösteriyor. Geçtiğimiz yani yaklaşık 3-4 dükkan geride B ile başlayan bir yer. Dün ben söylemiştim. Barbarlı mı? Öyle bir şey yani de adını tam söyleyemiyorum, kusura bakmayın. Orayı mesela çok övüyorlar. Bir de onun yanında fish restoran olması lazım. Orayı çok övüyorlar. Aklınızda bulunsun. Bak burada Latin partisi varmış akşamları. 10 tane korona bira 60 euro diyor. Tanesi 6 euroymuş. Zaten çoğu yerde bira 4, 5, 6 euro civarlarında diyebiliriz yani.
Beachler hemen sağda, bunların arkasında hemen beachler. Yani bilmiyorum, eminim aradan gösterebilir mi? Mesela bu aralardan falan gözüküyordur da. Evet gözüküyor da arkada, yani bunların arkasında tam beachler. Olduğu gibi bu uzunluk komple beach. Sahil diyebiliriz. İnsanlar gördüğünüz gibi bisikletleriyle geliyorlar buradaki beachlere. Yani direkt merkezde böyle bir yer var sonuçta. Bir de arkadaşlar çoğu yerde, adanın çoğu yerinde hız limiti 50 kilometre, haberiniz olsun. Yani çok nadir yer gördüm ben 70'e çıkan. Dün o kadar yer gittik mesela. Yani bir iki yerde 70'e çıktı. Diğer yerler hep 50 kilometre sınırı, haberiniz olsun. Çoğu yerde araba sollama yasağı var. Yani şu gördüğünüz düz çizgi var ya yolun ortasında. Her yer genelde düz çizgi. Yani kesik çizgi çok az diyebilirim yani. Dün gittiğimiz yerde herhalde en fazla belki 30 kilometre yol gittik. Taş çatlasın 5 kilometre falandır yani kesik çizgi gördüm. Gerisinin hepsi düz çizgiydi. Ya sollama yasak. Hız 50 kilometre. Evet, benzin almaya geldik. Bakalım ne kadar benzin alacağız. Evet arkadaşlar, benzinimizi de aldık. Arabayı fullledik. Ne kadar tuttu hemen onu da söyleyeyim. Toplam 12,5 litreye yakın bir yakıt yakmış. 25,5 euro tuttu. Şöyle göstereyim. Litresi de 2 euro 10 cent diyebiliriz yani. Bir adadan başka bir adaya yolcu olarak gitmek istiyorsanız, örnek veriyorum, farz misal Samos'tan Kos'a geleceksiniz ya da Kos'tan Samos'a gideceksiniz. Burada normal feribotlar var oralara seyahat edenler. Ama onların ücretleri her zaman bir tık daha yüksek. Bir tık değil, hatta bayağı yüksek oluyor. Bu gördüğünüz şu Blue Star gemileri, yani Blue Star'ın gemileri, bunlar hem yük hem yolcu taşıyor. Aklınızda olsun. Yani şu anda buradan geldi mesela, buraya yanaştı. Ya bu Atina'ya gidiyordur ya da en son ada neresiyse en son adaya gidiyor. Genelde öyle bir güzergahları var bunun. Farz edelim Atina'ya gidiyor. Atina'ya giderken bu işte Samos'a uğruyor, Sakız'a uğruyor. Öyle gidiyor yani. Bunun genelde şeyi öyle, rotası öyle. Buradan hem yük alıyor, tırları alıyor, hem de normal yolcu alıyor. Bunlarla giderseniz bu gemiyle, yani bu firmayla, Blue Star'ın gemileriyle giderseniz çok uyguna gidersiniz. Buradan başka bir adaya hani gitmek için, benim tahminim hani buradan Samos'a gitmek için belki en fazla 15-20 euro para ödersiniz. Ama diğer bir başka firmayla geçmeye çalışırsanız, hani yerel firmalarla geçmeye çalışırsanız belki 50-60 euro para ödüyorsunuz. Bu belki 3'te 1, 4'te 1 fiyatına götürüyor. Aklınızda olsun. Şimdi Kos'ta bulunan kaleye geldik. Burayı da bir görelim. Şöyle, Kos Adası'nı 1523 yılında Osmanlı fethediyor burayı. Kanuni Sultan Süleyman Rodos'un fethi zamanında burayı da fethediyor. Yani burayı da almış, geçirmiş Osmanlı toprağına. 1912 yılına kadar 389 yıl boyunca Kos Osmanlı'nın himayesi altında kalmış. 1912 yılında Luigi Amiralo komutasındaki İtalyan kuvvetleri Trablusgar Savaşı sırasında bu 12 adayı alırken burayı da işgal etmişler. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından burası resmen Yunanistan'a bırakılmış yani. Kalenin girişi bu taraftan herhalde. Bir bakalım şuraya da. Meşhur ağaç diyordum ya size. Hipokrat Çınarı. Şurası. Ben bir çekeyim. Şöyle. Çevresini de göstereyim buranın.
Bakın burası da Osmanlı kalıntısı. Yani Osmanlı'dan kalma sonuçta. Medreseye falan benziyor da yok. Burası da eski bir Osmanlı camisi. Gördüğünüz gibi şöyle minaresi falan koruma altına almış. Herhalde restorasyon yapılıyor. Bakın tepede, bilmiyorum gözüküyor mu? Tepede ay yıldız var. Camların tepesinde. Böyle bir göstereyim. Şu tarafta da antik kalıntılar var. Otele geçerken, bizim kendi otelimize geçerken buranın ortasından geçiyorsunuz. Normalde merkezden gelirken buranın ortasından geçiyorsunuz. Akşam belli bir saatten sonra burası kapanıyor. Evet, şimdi yavaş yavaş bir de kalesini görelim. Neretziya Kalesi diye geçiyor burası. Bilet 5 euroymuş. €5 eyvallah. Ama dün Asklepion 15 euroydu. O çok pahalıydı. Ben onu veremem. Yani 5 euro sıkıntı değil. Thank you. Thank you. Evet arkadaşlar, kaleye girerken toplam 10 euro verdik. Çocuklardan almadı beyefendi. Yani 5 euro falan bence çok iyi rakam. Hani gezilip görebileceği için verelim, sıkıntı yok. Ama dün mesela Asklepion'a 15 euro istediler kişi başı. Bir de orada çocuğa da istiyorlardı. Onun için ben oraya vermek istemedim. Haberiniz olsun, siz kendiniz gidip verebilirsiniz, görebilirsiniz. Bu kişisel tercihler sonuçta. Şurada toplar varmış. Topları buraya koymuşlar. Bu kaleyi 1314 yılında Aziz Yuhanna şövalyeleri yapmış. Açıkçası Osmanlı saldırılarına karşı korumak için yapılmış bir kale. 1436'da başlanmış, 1514'te tamamlanmış. Ama işin garip tarafı 1523 yılında Osmanlı burayı kuşatmış. Yani bu kale çok da engel olamamış. Evet. Kaleli nerede Mersin? Beni karım. Yarım yersin. Şöyle kalenin bu tarafı da var. Burası da direkt merkez tarafına bakıyor. Burada tur firmaları var. Böyle bir sürü yere tur düzenliyorlarmış. Ha bak, evet, hanımefendinin söylediği bot var diye bak. Gördüğüm şu arkadaşlar. Şuna binip kişi başı 15 euro dedi. Şöyle denizin altındaki kalıntıları falan gösteriyormuş. Altı böyle cammış, haberiniz olsun. Evet, deniz altındaki kalıntılara falan bakabiliyorsunuz. İsterseniz denizin içine falan da girebiliyor musunuz? Kişi başı da 15 euro demişti. Evet, dün akşamki gezdiğimiz cami gündüz gözüyle böyle. Burası da kapalı çarşısı gibi düşünebilirsiniz. Yunan salata baharatı karışık böyle. İtalyan salatası baharatı. Bu karabiber herhalde. Evet.
Şurada kilisesi var. Bu kiliseye bakalım girebiliyor muyuz? Kilisenin girişi burası. Sen oturmak ister misin? Otur. Kostaki bulunan kilise. Burası da Kos Adası'nda bulunan kiliseydi. Dış görünüşü de böyle. Evet arkadaşlar, şimdi çocuklar da yorulduğu için otelimize gideceğiz. Otelden valizlerimizi alacağız. Çünkü saat 1'i 10 geçiyor. Dedik ki otelden valizlerimizi alıp bir yere gelelim, yolu yarılayalım yani. Orada bir yerde oturalım. İşte feribot saatine yakın bir şeyler içelim, yiyelim, içelim. Sonra feribot saatine yakın kalkalım, feribotumuza doğru geçelim. Öyle bir karar aldık Emine ile. Şimdi yavaş yavaş tekrardan otelimize doğru gidiyoruz valizlerimizi almaya. Böyle inip gideceğiz. Türker bu duruma çok sevindi. Tamam. Tamam. Siz buradan gidin, ben buradan gideyim. Gel buradan işte. Şimdi arkadaşlar ben buraya gelirken Emine Allah var. Emine hiçbir şeye karışmıyor. Emine sadece gelmeye, yani ben diyor gelirim otele, arabaya, nereleri gezeceğimizi hiçbir şey araştırmaz. Bütün her şeyi ben yaparım. Emine sadece gelir. Sen övdün mü gömdün mü? Yani ikisini de yaptım diyebilirim. Efendim? Dur. Ondan sonra Karıştırma. ondan sonra şöyle, ben otele Türkiye'de eğer otele gideceksem, her şey dahil, ultra her şey dahil otele gideceksem fiyat performans olarak en iyisini bulurum. Yani en iyisini o fiyata bulacağım yeri araştırırım, bulmaya çalışırım. Ama şimdi ben buraya Kos Adası'na geliyorum. Kos Adası'ndaki amacım ne? Bu adayı görmek, bu adayı gezmek. Doğru mu? Yani öyle. Onun için ben otele çok fazla özen göstermiyorum. Yani otelin çok iyi ya da yani çok kötü olmayacak tabii ki de, çok iyi olması gibi bir ayrıcalığım yok. Fiyat performans odaklı. Yani burada var da çok iyi oteller de var burada. Hani 4 yıldızlı, bilmiyorum 5 yıldızlı var mı da çok iyi oteller var yani burada. O otellerden de alabilirdim ama ben şimdi burada otele çok para verip ama otelde doğru düzgün kalmıyorum. Yani şu anda otele biz 11-12 civarı otele girdik gece. Sabah saat 9 civarı otelden çıktık. Yani otele çok yüksek para vermenin bir anlamı yok. Sadece kahvaltısı olması yeterli. Ona da yorumlara bakıyorum. Yorumlarda iyi bir kahvaltısı varsa sıkıntı yok. O oteli tercih ediyorum yani. Burayı tercih etme sebebim de oydu. Maritina Otel. Fiyat performans odaklı. Bence çarşıya çok yakın. Yani yürüme mesafesi 5 dakika içerisinde merkezdesiniz şu anda. İşte geldik neredeyse otelimize. Kendiniz gördünüz, kiliseden buraya kadar kapatmadım mesela. 2-3 dakikamı almadı. Ondan dolayı ben burayı ayırttım. Ve fiyat performans olarak da bence çok iyi bir oteldi. Size de tavsiye ederim yani. Buraya gelecekler için tavsiyemdir. Otel şurası işte direkt. Bir park sıkıntısı da burada Allah var. Akşamları bu sırada şöyle şu sıralarda devamlı park bulabildik. Yani ben açıkçası buraya gelirken biraz her zaman parktan yana sıkıntı yaşayacağımı düşündüm. Hani çok merkezde olmasından dolayı otelin hani park sıkıntısı yaşayacağımı düşündüm ama hiç park sıkıntısı yaşamadım. Haberiniz olsun. Tercih edecekler için. Ve bazen böyle otelin önünde de bazen boşluk oluyor. Eğer bu boşluğa denk gelirse buraya da park edebilirsiniz aracınızı. Evet, şimdi geldik valizlerimizi almaya. Evet arkadaşlar, feribota geçmeden önce bir yaklaşık 1-1,5 saattir oturuyoruz. Az bir şey söyledik, 1,5 saattir oturuyoruz. Oturduğumuz yerde yine merkezde oturduk daha doğrusu. 3 tane ev yapımı limonata, 1 tane bira, toplam 20 euro. Ev yapımı limonataları da şöyle geldi. Bu bardakta geldi.
Emine'nin söylediği. Sen Ben içtin. ya ben de içtim de ben şu ana kadar dedi böyle güzel limonata içmedim El dedi. yapımı çok güzel yapmışlar. Evet çok güzel Doğal. yapmışlardı. Haberiniz olsun, tam caminin karşısında. Aşağı deniz kenarında falan biz baktık yerlere. Buraya göre ortalama en az 1 euro civarlarında yüksek fiyatlar. Yani caddeden mümkün mertebe alışveriş yapmayın, yiyecek yemeyin. Bu iç kısımlar daha uygun. Aynen öyle. Yani orada örnek veriyorum, bira 6 euro ise ya da 5 euro ise burada 4 euro gibi. Vesaire vesaire. Aynen, vesaire vesaire Oğuzcuğum. Hadi bakalım. Kaldığınız yerden. Devam ki. Şimdi yavaş yavaş limana geçiyoruz. Sıraya gireceğiz. Orada açarız tekrardan. Limanlar geçmedi. Baba. Evet arkadaşlar, Eminem orayı göster bir. Kalabalık çok fazla. Biz geldik, saat şu anda 4. 5 çeyrek geçe ama sağ olsun Dentur'un elemanı geldi. Dedi orada, ben dedim böyle böyle ne zaman alacaksınız? Abi gel dedi sen. Gittim ben. Dedi Dentur 5.15'i alalım dedi. Sağ olsun bizi aldı. Şimdi feribota doğru geçiyoruz. Bir sürü bekleyen var ama Türk arkadaş. Herhalde onlar tur yolu falan bekliyor. Daha tur yol gelmedi. Yani daha doğrusu tur yol burada ama tur yolun elemanı gelmedi diye almıyorlar. Güneşin altında bekletiyorlar ne yazık ki. İşlemleri bitti yani. Baktığınızda ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Allah'a şükür sağ salim. Limandan çıktık. Emine ve çocuklar valizi çekiyorlar. Onlar çekene kadar ben de hızlı bir şekilde dedim gidip arabayı alayım geleyim parktan. Datiferi'den hiçbir şey almadık bu sefer. Küçük bir datiferisi varmış Bodrum'un. Baktık işimize yarayan bir şey yoktu. Bir de ne yazık ki bilmiyorum burada hani şöyle bir kural yapmışlar, bilmiyorum da hiçbir gerekçeleri de yok. Video çekemezsiniz falan. Hiç o polemiğe girmedim artık. Bir sefer girdim de baktım anlamıyorlar. Çünkü kanunen yasak falan diyorlar da kanunları da bilmiyorlar. Araştırdım ben, kanunen yasak diye bir şey yok. Gümrüğü çekemezsiniz kanunen. Datiferi'yi, çünkü Datiferi bir özel işletme. Oranın aldığı bir karar varsa evet bu karara saygı duyulabilir ama herhangi bir kararları da yok. Yani şurada bu sebepten dolayı işletmemizde video ve kamera kaydı almak yasaktır diye bir ibare de yok. Ne yazık ki kendi kafalarına göre bir şey uydurmuşlar. Ya oradaki elemanlar söylüyor, diyorum ki neye göre yasak? Hani nerede yasak olduğunu kendileri de bilmiyorlar. Ne yazık ki hani bir şey yasak olduğunu anlatıyorsam, birisine söylüyorsam bari hani biraz araştır. Yani araştırarak söyle bunu. Hani kanunen yasak demen komik oluyor. Kanunen yasak değil. Bunu bilmelerini istiyorum. Neyse, şimdi arabamızı alalım. Gelelim Allah'ın izniyle. Ne kadar harcadık? Toplam ne kadar verdik? Hepsini tek tek arabada anlatacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi asıl harcama kısmına geldik. Toplam ben sizler için hesapladım. Kos Adası'nda yememiz, içmemiz, benzin paramız, plaj paramız hepsi dahil. Toplam 364 euro para harcamışız. Eğer otel ve arabayı da katarsak işin içine 876 euro yapıyor. Bu otel, araba ve Kos'taki harcamalarımız. Bunun içinde ama feribot hariç. Feribot katın derseniz şu günün feribot biletleri gidiş dönüş 40 euroymuş kişi başı. Biz 4 kişiyiz. 160 euro. Feribot biletlerini de katınca ortalaması 1036 euroya geliyor. Ayın 18'i bugün. 18 Temmuz 2026 tarihi itibariyle 1 euro 54 lira. 54 lirayla da çarpınca yaklaşık 56 bin liraya yakın bir ücret çıkıyor. Bunun içerisinde tabi vize ücreti falan yok. Hani ben yeşil pasaport ya da vizeniz var diye aynen hesap ediyoruz. Hani eğer burada bir 2 gece 3 gün tatil yapmak isterseniz normal klasmanda bu rakamlara falan çıkıyor. Yani bu rakamlarla Türkiye'de de yapılabilir mi? Yapılabilir. O sizin kendi tercihiniz. İster gidersiniz, ister gitmezsiniz. Bodrum limanında özellikle alkol falan ayar alırsanız, fazla alayım geçireyim derseniz hiç bence bu işlere girmeyin. Yani Bodrum limanında ne zaman gelirseniz gelin X-ray'lerden geçiyorsunuz arkadaşlar. Yani devamlı bir gümrük kontrolü varmış. Ben oradan bakmıştım. Nitekim geldiğimizde de aynısını yaşadık biz. Gümrük kontrolü var. Hani fazla alkol ya da fazla sigara alıp işte geçiririm falan, bu risklere bence çok fazla girmeyin. Haberiniz olsun. Bu benden bir tavsiyedir yani.
Benden bu kadar. Artık Eminem'e bırakıyorum. Eminem'in varsa bir diyeceği. Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğen tuşuna basmayı, yorum da yaparsanız çok çok seviniriz. Çünkü daha çok aboneye ulaşmamızı sağlıyor bu. Yaparsanız tabii, yapmazsanız canınız sağ olsun. Sizleri çok seviyoruz. Biz sizle birlikte çok güzel bir aile olduk. İnşallah bir sonraki güzel videolarımızda birlikte oluruz. Sizleri çok seviyoruz. Mutlu kalın, keyifle kalın. Hoşça kalın. All I need is to find somebody, to find somebody. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Tamam. Daha önce Midilli Adası'nda Tanem'in doğum gününü kutlamıştık. Bugün gene Tanem'in doğum günü 18 Temmuz. Geçen sene de kutlamıştık. Bu sene de kutlamak istiyoruz bu şekilde. Buradan ana olarak kalsın. Seni çok ama çok seviyoruz. İyi ki bizim kızımızsın. İyi ki doğdun. Daha nice güzel yılların olsun inşallah. Amin, Sağlıklı, mutlu inşallah. nice yıllara. 3, 2, 1. Bir.